1797 yılı sonuna gelindiğinde Avrupa'da kartlar yeniden dağıtılıyordu. Fransa karşısındaki tüm düşmanlarını dize getirmiş ve Batı Avrupa'nın tek hakimi olmuştu. Geriye tek bir rakip kalmıştı: İngiltere. Ancak İngiltere'yi kendi adasında vurmak çok zordu. İşte tam bu tıkanma noktasında İtalya'da kazandığı zaferlerle Fransa halkının sevgilisi haline gelen 28 yaşındaki dahi general Napolyon Bonaparte sahneye çıktı. Paris'teki hükümete, yani direkt duvara yazdığı mektupta net bir hedef gösteriyordu: İngiltere'yi tam anlamıyla yıkabilmek için Mısır'ı ele geçirmeliyiz. Napolyon'un rüyası büyüktü. Büyük İskender gibi doğuda devasa bir imparatorluk kurmak istiyordu. İngiltere'yi doğrudan yenemiyorsa can damarını kesecekti: Hindistan sömürgelerine giden ticaret yolunu. Mısır'ı alarak İngilizlerin doğudaki tüm ticaret ağını ve Hindistan'a giden ana hattı kontrol altına alacaktı. Ancak bu tehlikeli düşünce Paris'teki hükümet tarafından ilk başta pek de iyi karşılanmadı. Hükümet, Napolyon doğuda yeni bir Fransız kolonisi kurup gücünü arttırmasını istemiyordu. Fakat ortada daha büyük bir sorun vardı. Napolyon Fransa'da o kadar popülerdi ki hükümet onun her an bir darbe yapıp yönetimi ele geçirmesinden korkuyordu. Onu Paris'ten uzaklaştırmak aslında onlar için en mantıklı çözümdü. Sonunda hükümet yeşil ışık yaktı. Ancak tek bir şartla: Napolyon seferi finanse edecek kaynakları bizzat kendisi bulacaktı. Hızla çalışmaya başlayan Napolyon, kısa sürede mucizevi bir şekilde 8 milyon franklık devasa bir bütçe topladı. Fransız ordusunun en iyi tuğgeneral ve subaylarıyla donatılmış 38 bin askerden oluşan muazzam bir güç hazırlandı. Ancak bu sadece askeri bir işgal ordusu değildi. Tıpkı hayranı olduğu Büyük İskender gibi Napolyon da yanına astronomlar, haritacılar ve matematikçilerden oluşan 167 farklı bilim insanını aldı. Doğu'nun sırlarını çözmek istiyordu. Her şey hazırdı. 1798 yılında Napolyon'un donanması İskenderiye'ye gitmek üzere Tulan limanından demir aldı. Yol boyunca Marsilya, Korsika ve Ceneva'dan gelen diğer Fransız gemilerinin de katılımıyla Akdeniz'in sularında 280 gemilik devasa bir yüzen kale belirdi. Ancak bu devasa filodaki binlerce mürettebatın ve yanlarındaki bilim insanlarının hala tek bir şeyden haberi yoktu: nereye gidiyorlardı? Onlara yalnızca sahip oldukları üstün yeteneklere Fransız Cumhuriyeti'nin ihtiyacı olduğu söylenmişti. Günler süren bu gizemli ve sessiz yolculuğun ardından ufukta nihayet o topraklar belirdi: Firavunların ülkesi, Mısır. Napolyon hayatındaki en büyük kumar artık başlıyordu. Fransız ordusu için Mısır, daha ilk adımdan itibaren tam bir kabusa dönüştü. Askerler Avrupa'nın soğuk iklimine göre tasarlanmış kalın, yünlü üniformalarla kavurucu çöl sıcağında yürümeye çalışıyorlardı. Üstelik yerel bedeviler Fransızlar faydalanmasın diye yol üstündeki tüm su kaynaklarını ya kurutmuş ya da zehirlemişti. Açlık ve ızdırap verici susuzluğa bir de gözleri vuran kum körlüğü eklendi. Güneş yüzünden neredeyse 200 Fransız askeri kör olmuştu. Bu psikolojik çöküş ordu içinde toplu intiharları başlattı. Bazı askerler serap görerek çöle doğru koşup kayboluyor, bazıları ise tüfeğini çenesine dayayıp tetiğe çekiyordu. Ordu daha düşmanı bile görmeden moralmen tamamen bitmek üzereydi. İşte bu yarı ölü haldeki ordu çölü geçip nihayet Kahire yakınlarına ulaştığında Nil Nehri'nin kenarında hayatların şokuyla karşılaştılar. Karşılarında Mısır'ın asırlık askeri aristokrasisi, vaktinde Moğolları bile dize getiren efsanevi Memlük ordusu duruyordu. Çocuk yaştan itibaren sadece savaşmak üzere eğitilen bu adamlar dünyanın en iyi süvarileriydi. Savaş meydanına adeta bir servetle çıkıyorlardı. Pelerinleri ipektendi. Atlarının eğerleri altın işlemeliydi. Cepleri ise altın paralarla doluydu. Gururlu ve gözü kara Memlüklerin bu görkemli duruşu zaten bitkin olan Fransız askerlerinin gözünü iyice korkutmuştu. Ordu artık her an dağılabilirdi. Bu sırada durumu fark eden Napolyon hemen atını en öne sürdü. Eliyle arkada yükselen devasa piramitleri işaret ederek
o tarihi haykırışı yaptı. Askerler, gidiniz ve unutmayınız. Bu piramitlerin tepesinden 40 asır size bakıyor. Bu sözle birlikte cephe buz kesmişti. Ve hemen ardından Memlük lideri Murat Bey'in emriyle binlerce süvari aynı anda hücuma kalktı. Yer, gök, at sesleriyle inliyordu. Ancak Napolyon'un bu geleneksel öfkeye karşı modern ve ölümcül bir sürprizi vardı. Piyade kareleri taktiği. Fransız askerleri saniyeler içinde yan yana gelerek devasa, içi boş kareler oluşturdular. En öndekiler diz çöküp süngülerini ileri uzatarak ordunun etrafını çelikten bir kirpi duvarına çevirdi. Karenin güvenli olan iç boşluğuna ise generaller, topçular ve Napolyon'un yanına aldığı 167 bilim insanı alındı. Öyle ki o kaos anında askerlerin arasından alaycı bir cephe esprisi yükseliyordu. Eşekleri ve bilim insanlarını karenin ortasına alın diye bağırışmalar yükseliyordu. Memlük atları son sürat bu duvarlara çarptı. Ancak önlerindeki sivri süngüleri gören atlar korkup sağa sola kaçmaya başlayınca o ölümcül hücumun hızı bir anda sıfıra indi. Tam bu şaşkınlık anında Fransız piyadelerin aralıksız yaylım ateşi başladı. Memlüklerin cesareti modern askeri disiplin duvarına çarpıp paramparça olmuştu. Savaş sadece 5 saat sürdü. Kaçmaya çalışan Memlük askerlerin yolu ise arkalarındaki Nil Nehri ile kesildi. Yüzlercesi nehirde boğuldu. Antik Memlük ordusu neredeyse tamamen yok olmuş ve Kahire'nin kapıları Napolyon'a açılmıştı. Savaşın ardından Fransız askerleri nehirde boğulan Memlüklerin cesetlerini çıkarıp ceplerindeki altınları ve kıymetli eşyaları günlerce yağmaladılar. Bir anda çöldeki o aç ve perişan ordu dünyanın en zengin askerlerine dönüşmüştü. Napolyon karada mutlak bir zafer kazanmıştı kazanmasına ama Akdeniz'in suları onun bu sevincini kursağında bırakacak bir fırtınaya gebeydi. Fransız ordusu Kahire'de zafer kutlamaları yaparken genç general yerel halkın desteğini kazanmak için akıl almaz bir tiyatro oynuyordu. Peygamberin doğum yıl dönümü için düzenlenen devasa kutlamaların finansmanını bizzat üstlenmiş, cübbe giyip ulemalarla oturmuştu. Hatta bu kutlamalar sırasında Hazreti Peygamber'in damadı Ali'nin sıfatıyla bağdaştırılarak Ali Bonaparte adını almıştı. Ancak bu kurnaz oyun çok uzun sürmedi. Onları Fransa'dan getiren devasa donanma Abukir Körfezi'nde savunmasızca beklemekteydi. Fransız amiral İngilizlerin kıyı şeridinden sızamayacağını düşünerek ölümcül bir gaflete düşmüştü. Tam o sırada İngiliz dehası Amiral Nelson donanmasıyla baskına geldi. 1 Ağustos 1798 gecesi Nelson, Fransız gemilerini iki ateş arasına aldı. O zifiri karanlık top alevleriyle aydınlanmıştı. Gece yarısına doğru Fransızların devasa amiral gemisi Lorient alevler içindeydi ve içindeki tonlarca barutla havaya uçtu. Patlama öyle sarsıcıdır ki iki tarafın askerleri de şoka girdi ve tam 10 dakika boyunca savaş tamamen durmuştu. Herkes derin bir sessizliğe gömüldü. Gün ardında Fransız donanması haritadan silinmişti. Bu mağlubiyet Fransa ile olan tüm bağlarının kopması demekti. Karada zafer kazanan Napolyon tek bir gecede 40.000 askeriyle çölün ortasında kapana kısılmıştı. Kaçış yolu yoktu. Tek çare daha da ileri gitmekti. Fransız gemilerinin battığı ve ordunun çölün ortasında yardımsız, çaresiz kaldığı haberi kısa sürede Kahire sokaklarında yayıldı. Fransızların lojistik olarak kapana kısıldığını gören Kahire halkı, o güne kadar korkudan katlandıkları Ali Bonaparte tiyatrosuna inanmayı anında bıraktı. Güç dengesinin değiştiğini anlayan halk, korku duvarını yıkarak devasa bir ayaklanma başlattı. İşte bu an Napolyon'un aydınlanmacı maskesinin tamamen düştüğü andı. Napolyon isyanı şehri ve kutsal camileri topa tutarak son derece kanlı bir şekilde bastırdı. Direnci tamamen kırmak için dehşet verici bir emir verdi. Silahla yakalanan tüm isyancıların başları vurulacaktı. Kesik başlar çuvallara doldurularak Kahire'nin merkezindeki Özbekiye meydanına getirildi ve üst üste yığılarak kanlı bir tepe oluşturuldu. Başsız gövdeler ise Nil Nehri'ne bırakıldı. Şehir tam bir ölüm sessizliğine gömülmüştü. Kahire'yi kanla süstüren Napolyon, Osmanlı'nın Suriye'de ordu topladığını duyunca en iyi savunma taarruzdur diyerek hemen kuzeye yürüdü. Yol üstündeki Yafa'yı acımasızca bastırdı.
Ancak burada katledilen askerlerin cesetlerinden orduya korkunç bir bela bulaşmıştı. Veba salgını. Hastalık orduyu içten içe kemirmeye başlamıştı. Ama Napolyon'un elinde hala 13.000 kişilik tecrübeli bir savaş makinesi vardı. Bu muazzam güçle Akka Kalesi'nin önüne geldi. Kalede ise sadece 3-4 bin askerle 80 yaşında bir adamın olduğunu öğrenince burayı kolayca yutacağını sanıp küçümsedi. Ancak karşısındaki sıradan bir vali değildi. Deve kasabı lakaplı efsanevi Cezar Ahmet Paşa'dı. Napolyon'un kibirli teslim ol çağrısına yaşlı paşa tarihi bir resle karşılık verdi. Devlet-i Aliye bizi bu yaşta buraya leş kargalarına kaleyi teslim etmek için göndermedi. Biz burada şehit oluruz ama kaleyi vermeyiz. Napolyon kaleyi birkaç gün içinde düşüreceğini sanır. Ama karşısında modern nizami ciddi ordusu vardır. Üstelik Nil Muharebesi'nde ana donanmasını kaybettiği için surları yıkacak o devasa kuşatma toplarını çölden, karadan yürütmesi imkansızdır. Çaresiz kalan Napolyon, İskenderiye limanındaki hafif nakliye gemilerine bu topları yükleyip kıyıdan göndermeyi dener. Ancak Akka'yı denizden koruyan İngiliz Amiral Smith bu savunmasız Fransız gemilerini denizde avlar. İngilizler ele geçirdikleri o devasa Fransız toplarını getirip Akka surlarına yerleştirir ve paşaya teslim eder. Yani Napolyon Akka önünde kendi toplarından atılan güllelerle vurulmaya başlar. Aylarca süren bombardımanın ardından Fransızlar nihayet surlarda bir gedik açmayı başarır ve kale düştü çığlıklarıyla içeri hücum ederler. Ancak bu ölümcül bir tuzaktır. Yaşlı kurt Cezar Ahmet Paşa bu gediğin açılacağını bildiği için geceleri askerlerini o boşluğun arkasına hilal şeklinde ikinci bir gizli sur ördürmüştür. Fransız askerleri içeri girdiklerinde kendilerini daracık bir koridorda, kapana kısılmış halde bulurlar. Tam o kırılma anında İngiliz gemileriyle limana yeni ayak basan 3. Selim'in modern ve tam tesisatlı 1000 kişilik Nizami Cedid ordusu savaşa dahil olur. Osmanlı'nın batı tarzında eğitilmiş bu ilk modern ordusu Napolyon'a modern askeri disiplinin ne olduğunu adeta kendi silahıyla öğretecektir. Surların üzerinden ve yeni örülen duvardan saniyeler içinde korkunç bir yaylım ateşi başlar. İçeri giren yüzlerce elit Fransız askeri o dar koridorda imha edilirken Napolyon çaresizce en iyi askerlerin yok oluşunu izler. Kuşatma 60 günü bulduğunda Fransız kampı adeta bir cehennem yeri gibiydi. Görünmez düşman yani veba askerleri surlardan daha hızlı öldürüyordu. Tam 60 günün ardından Napolyon kariyerindeki ilk net mağlubiyeti bir Türk paşasından alarak geri çekilir. Yıllar sonra sürgündeyken kuracağı şu cümle bu bozgunun özetidir. Akka'da durdurulmasaydım tüm doğuyu ele geçirebilirdim. Kader beni bir ihtiyarın oyuncağı yaptı. Geri çekilen Napolyon Mısır dönüş yolunda hırsından geçtiği her yeri yakıp yıkar. Kahire halkı yenildiğini anlamasın diye de şehre sanki Akka'yı fethetmiş gibi davullar çaldırarak sahte bir zafer alayıyla girer. Yanında getirdiği birkaç yüz Osmanlı eserini gösterip işte Akka'yı yıktım, esirleri getirdim yalanını söyler. Ama Kahire halkı gerçeği kısa sürede öğrenir. O yenilmez Napolyon karizmasının ve ordusunun yarısını Akka surlarının dibinde bırakmıştır. Akka bozgunun ardından Napolyon için Mısır artık bir imparatorluk rüyası değil, uyanılmak istenen bir kabustur. Fransa ile bağı kopan ve ordusu vebayla eriyen general, Paris'teki hükümetin çökmekte olduğunu ve kendisi için güç sırasının geldiğini haberini alır. 23 Ağustos 1799 gecesi tarihe geçecek bir ihaneti imza atar. Generali olduğu 40.000 askerini vebayla ve düşmanla baş başa bırakıp birkaç yakın subayıyla birlikte gizlice Fransa'ya kaçar. Koskoca bir ordu çölde kaderine terk edilirken Napolyon'un bu sefere gelirken yanına aldığı 167 bilim insanı, mühendis ve arkeolog da Mısır'da kalmıştır. Askerler cephede erirken bu bilim ordusu tarihin akışını değiştirecek bir keşfe imza atar. Reşit kasabası yakınlarında üzerinde 3 farklı antik dilde aynı metnin yazılı olduğu siyah bir granit blok bulunur. Bu antik dünyanın en büyük gizemini barındıran Rosetta taşıdır. Bu taş sayesinde yüzyıllardır dilsiz kalan Mısır hierogliflerinin şifresi çözülür ve modern Mısır bilim dünyası doğar. İşte bu kültürel miras Napolyon için askeri yenilgiyi örten kusursuz bir siyasi kalkana dönüşür. Normal şartlarda ordusunu bırakıp kaçan bir general
vatan haini sayılacakken Napolyon muazzam bir propaganda mekanizması kurar. Akka'daki ağır bozgunluğu tamamen sansürler. Fransa halkının sadece kazandığı eski zaferleri ve bilim insanlarının getirdiği o büyüleyici Mısır keşiflerini anlatır. Paris halkının gözü kamaşmıştır. Kimse çölde ölen askerleri konuşmaz. Basın onu yenik bir general olarak değil, Doğu'nun gizemini çözen bir kahraman gibi selamlar. Halkın bu hayranlığını arkasına alan Napolyon, Fransa'ya döndükten sadece birkaç hafta sonra ordunun desteğiyle bir darbe gerçekleştirir ve yönetimi ele geçirir. Askeri olarak bu sefer tam bir fiyaskoydu. Ancak kültürel ve siyasi olarak dünyayı değiştirdi. Napolyon, algıları yöneten dehası sayesinde çöldeki o büyük mağlubiyeti mutlak bir siyasi zafere dönüştürmeyi başarmıştı. Napolyon, Mısır ordusunu ve Doğu rüyasını kaybetmişti belki. Ama o kızgın kumlardan geçerek tüm Avrupa'yı titretecek olan Fransa İmparatoru olarak çıktı ve tarih, hırsın gözü kör ettiği anlarda en yenilmez generallerin bile bir ihtiyarın oyuncağı olabileceğini tüm dünyaya kanıtladı. Ancak çöldeki bu yenilgi onun için son değil, sadece bir başlangıçtı. Fransa'ya ayak basar basmaz yönetimi ele geçiren hırslı general, önce Marengo'da mutlak ölümden dönecek, ardından Papa'nın elinden tacını kapıp kendi kafasına takarak Fransa İmparatoru ilan edilecekti. Artık gözünü tüm Avrupa'ya dikmişti ve tarih onun askeri dehasının zirvesi olacak o büyük kırılma noktasına doğru hızla akıyordu. Karlar altındaki o dondurucu Austerlitz topraklarına